Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem, kırmızı ve yeşil tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. Kırmızı ya da farklı renkte kullanabilirsiniz. Böyle renkli bir ipiniz elinizde 1 metre kadar varsa yeterli olacaktır. Çok az gidiyor çünkü. İplerimi şöyle kenara alıyorum hanımlar. Patiğimde kullandığım şişlerim böyle kısa. 2 şiş 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yaptım. Hem çiçekli hem ajurlu, çeyiz için de çok uygun, hoş bir model oldum. 5 şiş patik yapamayan hanımlar için de çok güzel, iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum hanımlar. Patiğimize şöyle tabanımızdan bakalım. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Baştan sona 2 şiş ile yapıldı. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Büyük yapmak isteyenler de patik örerken ayaklarını ölçebilirler. Ölçüm yapılacak yerleri de sizlere örerken zaten göstereceğim. Yine patiğimize 12 ilmek olarak hanımlar burundan yeşil ipimle başlıyorum. 12 ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Buradaki ipimiz de bekleyebilir. Tabanımızı yaparken bu ipimizi yine kullanacağız. Beklesin o ipimiz. Şimdi arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sırasıyla arka yüzde ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından bakın ipimi parmağıma dolayıp şuraya şöyle bir ilmek attım. İkinci ilmekten sonra artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde artırmaları yaptık. 14 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizi arka yüzde ters olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde ilmeklerimiz ters örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalara devam edeceğiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Hemen ardından buraya ilmek attım. Artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yine yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 16 ilmeğimiz oldu. Her artırmada ilmek sayıları ikişer ikişer artıyor. Tekrar arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını artırma yapmadan ters olarak örüyorum. Geri döndüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Ön yüzde artırmaya devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen 2 ilmekten sonra yine artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde düz olarak örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Yine artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Böylece şişimizde 18 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine ilk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp artırmamızı yapacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Ardından modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar artırdım. Arka yüzde de ilmeklerimi ters ördüm geldim. Artık artırma işlemi bitti. Şimdi krem ipimize geçiş yapıyoruz. İlmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Kremimi ekliyorum. Ön yüzdeyim. Düz olarak
ilmeklerimi öreceğim. Şöyle 2 ilmeğimi hemen ördükten sonra krem ipimin ucunu burada yeşilime bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin, sağlam olsun diye. Hanımlar, ilmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Bu birinci sıra modelde. Bir sıra örüyoruz ön yüzde. Bu çiçeğimiz tek sırada kuruluyor hanımlar. Çiçeğimiz ve yaprağımızı aynı sırada yapıyoruz. Tek sırada bitiriyoruz. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. İkinci sıramda da yine ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Bu şekilde 2 sıra örmüş oluyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Yine bu aşamada 6 sıra örmemiz gerekiyor. İlk 2 sıramızı ördük. Şimdi 3. sırada da yine bakın ön yüzde ilmeklerimi düz öreceğim. Sıra sonuna kadar arka yüzde ters öreceğim. Böylece 4 olacak. Tekrar ön yüzde sıra sonuna kadar düz öreceğim. 5 sıra olacak. Arka yüzde yine krem ipim ile ters olarak öreceğim. 6 sırayı tamamlayacağız. Sonra çiçeğimizi yapacağız. Bu şekilde hanımlar ilk 2 sırayı zaten birlikte yaptık. Toplamda burada 6 sıra olana kadar örelim gelelim. Ardından birlikte çiçeğimize başlayalım. 6 sıra ilmeklerimi düz, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ördüm hanımlar bu şekilde. Şimdi çiçeğimize başlayacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ve üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ardından yapacağımız işlem şu. Öndeki 5 ilmek üzerinden yaprağımızı yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Tam bu ortadaki ilmeğimin 4 ilmek altına ineceğim. Bakın 5 ilmeğim tam şu ortaya gelen 1, 2, 3. ilmeğimin 1, 2, 3. Bakın 4 ilmek altına girdim. Şişimi taktım. Şöyle yeşil ipimle buradan uzun bir ilmek çıkartıyorum. Buradaki 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum ve bu uzun ilmeğimi 5 ilmeğin üzerinden atlatıp bakın arkada bıraktım. Bu şekilde. Şimdi tekrardan bu 5 ilmeğimi sol şişime alıyorum. Buradaki ilk 5 ilmeğimin ilkini krem ipimle ördüm. Ardından yine bakın ortadaki ilmeğim şu aynı ilmeğimin aynı hizadan bu defa 1, 2. 2 ilmek alta iniyorum. Yani şuraya. Oraya girdim. Yine yeşil ipimle bir ilmek çıkartıyorum oradan. Şu şekilde. Ve bu ilmeğimi de bakın öndeki 1, 2, 3 tane kremimin üzerinden şöyle atlatıp arkada bırakıyorum yeşil ipimi. Ve yine bu 3 ilmeğimi sol şişime aldım. Bu ilk ilmeğimi düz ördüm. Tam ortaya hanımlar, tam da bu ortaya, bu bölüme kırmızımızı ekleyeceğiz. Yani çiçeğimizi hemen bu aşamada kuracağız. Yapacağımız işlem şöyle. Bakın kırmızı ipimin şu ucu arka yüzde. Bu öndeki ilmeğimin şöyle aradan çıkararak etrafında şöyle 1, 2. 2 kez dolandırıyorum. Bu şekilde. Hemen bu kırmızı ipimin ucunu da şuraya düğüm atacağım. Sökülmesin, sonradan açılmasın diye. Ve bu kırmızı dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle düz ördüm. Bakın hanımlar, ilk çiçeğimizi böylece yaptık. Hemen yanındaki şöyle 2 ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde hanımlar. Çiçek aralarında birer tane krem ilmeğimiz var. Bir tane ilmeğimi örüyorum. İkinci çiçeğimi yapacağım yine ilk çiçeğimle aynı şekilde. Öndeki 5 ilmeğim var. Tam bu 1, 2, 3. ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına iniyorum. Buradan yeşil ipimle şöyle uzun bir ilmek çıkarttım. Şimdi bu 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu uzun yeşil ilmeğimi 5 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Sonra bu 5 ilmeğimi sol şişime alıyorum. Bu şekilde. Ve bu 5 ilmeğimin ilkini krem ipimle ördüm. Şimdi yeniden bakın aynı ilmek çıkarttım. Aynı hizadan 1, 2 ilmek var önde. İkinci ilmeğimin 1, 2 ilmek altına indim. Buradan yine yeşil ipimle bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu ilmeğimi de öndeki şu 3 kremin üzerinden atlatıp şöyle arkada bırakıyorum. Ardından bu 3 ilmeğimi yine sol şişime aldım ve ilk kremi örüyorum. Tam ortadaki ilmeğime de yine bakın kırmızı ipimi getirdim.
Bu ilmeğimin etrafında kırmızı ipimi 2 kez dolandırıp şöyle arkada bırakıyorum kırmızımı ve bu ilmeğimi krem ipimle ördüm. Yaprak yaptığımız 2 ilmeğimiz var burada. Bunu da krem ile örüyoruz. Bakın ikinci çiçeğimizi de yaptık böylece. Çiçek arasında bir ilmeğimiz vardı. Bu bir ilmeğimi örüyorum hanımlar. Bir ilmeğimi ördüm. Şimdi üçüncü çiçeğimizi yapacağız. Burada bakın yine önde 5 ilmeğim var. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına indim. Buradan şöyle yeşil ipimle yine uzunca bir ilmek çıkaracağım. Şöyle. Öndeki 5 ilmeğimi sağ şişime örmeden aldım ve bu yeşil ilmeğimi 5 ilmeğin üzerinden atlattım. Şimdi tekrardan 5 ilmeğimi sol şişime alıyorum ve ilkini düz ördüm. Şimdi öndeki 3 ilmeğimin üzerinden aynı işlemi yapacağım. Bakın tam ortadaki ilmeğimin 1, 2 ilmek altına iniyorum ve buradan yeşil ipimle yine uzun bir ilmek çıkarttım. Ve bu 3 tane öndeki krem ilmeğin üzerinden yeşilimi atlatıyorum. Yaprağımızı tamamladık. Bu 3 kremimi sol şişime aldım. İlkini örüyorum. Tam ortadaki ilmeğime de kırmızı ipimle yine bakın 2 kere bu ilmeğimin etrafında kırmızı ipimi dolandırıyorum. Kırmızımı arkada bıraktım ve buradaki ilmeğimi krem ipimle ördüm. Şimdi hanımlar çiçeğimizin burada yaprağımızın 2 ilmeği daha vardı. Bunu da örüyorum. Yine arada 1 ilmek var. Şimdi 4. çiçeğimizi yapacağız. Aynı şekilde önde 5 ilmeğim var. 1, 2, 3. ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek yeşil ipim ile uzunca bir ilmek çıkarttım. Öndeki 5 ilmeğimi sağ şişime alıyorum ve yeşil ilmeğimi bu 5 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Ardından bu 5 ilmeğimi sol şişime alıyorum ve ilkini ördüm. Öndeki 3 ilmek üzerinden de yine yaprak yapacağız. Bakın ortadaki ilmeğimin 1, 2 ilmek altına indim ve buradan yeşil ipimle bir ilmek çıkartıyorum. Bu 3 ilmeğimin üzerinden yeşil ipimi atlattım. Sonra yine bu 3 ilmeğimi sol şişime aldım. İlkini krem ile örüyorum. Tam ortaya yine kırmızı ile çiçeğimi yapıyorum hanımlar. Kırmızımı arkada bıraktım ve bu ilmeğimi de ördüm. Şimdi kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın çiçeğimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi çiçeğimizi oluşturduk, ilk çiçeğimizi. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bu şekilde hepsini sırasıyla krem ipim ile ters olarak örüyorum hanımlar. Tek sırada çiçeğimizi halletmiş olduk. Çok güzel, çok şık bir model. Gayet de kolay. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geldik ön yüze. Bu aşamada hanımlar artık ajurlarımızı da başlatacağız. Ajurumuza başlamadan önce buradaki iplerimi kesip buraya eklemem gerekiyor. Çünkü diğer ikinci çiçeklerimizi yaparken iplerin yönü denk gelmediği için şöyle iplerimi önce burada kestim hanımlar. İkinci çiçeği yaparken mecburen tekrar ekleyeceğim. Yani o kadar patikte hiçbir şey zoruma gitmiyor. Bu ip kesmek, eklemek bayağı bir zoruma gidiyor. Bakın aralardan şöyle sıkılaştırarak, bakın zincirle düğümleyerek şöyle ipuçlarımızı gizliyoruz. Hani bu şekilde hanımlar zincir yöntemiyle sıkılaştırmayı unutmayalım. Bakın patiğimiz sonradan açılıp sökülmesin. Şöyle. Yine yeşilimi de aynı şekilde bakın şuradan geçirerek şöyle zincir yöntemiyle sıkılıyorum ucunu. Şu aralardan şöyle geçirerek şöyle uçlarımızı da gizleyelim. Sonrasında yine şu bakın kırmızı ipim var. İsterseniz hemen onu da şöyle gizleyeyim. Bu iplerimizi tamamen bu şekilde gizliyoruz hanımlar. Patiğimizin içine. Hem de zaten bu sıkıydı. Şöyle aralardan geçirerek şu uçlarını arkalara gizliyoruz. Bu şekilde. Şimdi ajurumuzu nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle hanımlar ilk 4 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmek. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4. Bakın 4 ilmek ördüm. İlk ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kesim yapıyorum. İlk ajurumuzu yaptık. Arada 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinci ajurumuzu yapacağım. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın ikinci ajurumuzu da yaptık. Arada yine 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Üçüncü ajurum için
Öncelikle ipimi şişime doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. 3. ajurumuzu da yaptık. Arada yine 1, 2, 3, 4 ilmeğim var. Tekrardan ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de düz örüyorum. 4 tane ajurumuzu ön yüzde yaptık hanımlar. Geri dönüyorum arka yüzde. Arka yüzde ajur yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Ajur modelini sadece ön yüzde kuruyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters örüyoruz. Ve sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrardan ön yüzdeyiz hanımlar. Bu ikinci ajurlarımızı yapacağız. Öncelikle yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa ikinci ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek ördüm. Hemen ardından şu öndeki 2 ilmeğimi alacağım. Bakın şu ajurumun önündeki şu 2 ilmeğimi alıyorum. Burada sağa doğru kesim yapacağım. Ben şöyle yapıyorum sağa doğru kesimi. Şu ikinci ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Ajurumuz V şeklinde açılıyor bu şekilde. Sağa doğru kesim yaptım. Bir tane artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma daha yaptım. Bu defa öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. Bu şekilde ilk modelimizi yaptık. Bu defa ajur aralarında 1 ilmek var. 1 ilmeğimi ördüm. Şimdi yine bakın öndeki 2 ilmeğimi alacağım. Sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bir artırma yaptım. 1 ilmek düz örüyorum. Bir artırdım ve öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Arada yine 1 ilmeğim var. 1 ilmek ördüm. Şimdi 3. ajurumu yapacağım. Bu 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirdim. İkisini keserek ördüm. Artırdım. 1 ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada yine 1 ilmeğim var. Tekrardan öndeki 2 ilmeğimi aldım. Bu şekilde ikinciyi ilkinin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. Artırma yaptım. 1 ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 3 ilmeğim de düz örülüyor. Bu şekilde. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri yine tamamen ters öreceğiz bu şekilde. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizin hepsini ters olarak örelim gelelim. İlmeklerimi ters ördüm geldim hanımlar arka yüzde. Ön yüzdeyiz ve ajurumuzda son sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen öndeki 2 ilmeğimi yine sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. Bir tane artırdım. Ortaya 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi hanımlar bakın burada ortada üçlü ilmeğimiz var. Burada üçlü kesim yapacağız. Onu da şöyle yapıyoruz. Yine öndeki 2 ilmeğimi alacağım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip şöyle bıraktım. 3 ilmek ördükten sonra buraya ajurumuzu yapmayı unutmuyoruz hanımlar. Bakın ipimi şişime yine doladım. Bu yer değiştirdiğim 2 ilmeğimi ve solundaki 1 ilmeğimi de alıyorum. Bakın üçlü ilmeği aldım. Üçünü birlikte keserek örüyorum. Üçlü kesimimi yaptım. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. Şimdi tam ortadaki modele geldik. Burada 3 ilmek düzüm var. Tekrar artırma yapıyorum. Ortadaki üçlü ilmeğimi birlikte yine keseceğim. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne bıraktım. Ardından bu 2 ilmeğimi ve hemen soldaki 3. ilmeği de alıyorum. Üçünü birlikte keserek ördüm. Kesimden sonra hemen ajurumu yapıyorum. Ortada 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Tekrardan artırmamı yaptım. Önde üçlü ilmeğim var. Yine üçlü kesimimi yapacağım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. Bu ikili ilmeğimi ve 3. ilmeğimi de şişime alarak üçünü kestim. Tekrar ajurumu yaptım. Arada 1, 2, 3 ilmeğim var. Tekrar artırma yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum en son. Sonuncu modelimde sola doğru kesimimi yaptım ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını bu şekilde sıra sonuna kadar ters olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrardan burada bakın ajurumuzu bitirdik. Ön yüzde bu aşamada toplamda yine bakın ikinci çiçeğimizi kuracağız. Buradaki çiçeklerimizi yapacağız. Yine bu çiçeklerimizi yapabilmek için de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 6 sıra boyunca ilmeklerimizi örmemiz gerekiyor. Bakın şu anda 1. sıradayız. Ön yüzde ilk sıramız.
ön yüzde düz öreceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. 2 sıra olacak. Tekrardan ön yüzde düz öreceğiz. 3 sıra. Arka yüzde ters 4. Yeniden ön yüzde düz 5. Arka yüzde ters 6. 6 sırayı bu şekilde hanımlar tamamlayalım. Gelelim. Sonrasında ikinci çiçeklerimizi birlikte yapalım. Evet hanımlar, 6 sıra ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ikinci çiçeklerimizi yapacağız bunu. İlk çiçeğimizi nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız hanımlar. İlk çiçeği yaparken ilk 3 ilmeğimizi krem ile örmüştük. Sonra yeşil ipimi şöyle krem ipime bağlayarak ekleyeceğim. Yapraklarımızla başlayacağız. Yeşil ipimi şöyle kremime bağladım. Şöyle yakınlaştırıyorum. Yine öndeki 5 ilmek üzerine yaprağımızı kuruyoruz. Bakın önde 5 ilmeğim var. Tam ortanca 1, 2, 3. ilmeğimin 4 ilmek altına iniyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek şöyle altına inerek uzunca bir ilmek çıkarttım buradan. Öndeki 5 ilmeğimi yine sağ şişime alıyorum ve bu yeşil ilmeğimi 5 ilmeğin arkasından atlattım. Şimdi yine bu 5 ilmeğimi sol şişime alacağım. Bu ilkini yine krem ipimle örerek devam ediyorum. Sonrasında bakın öndeki 3 ilmek üzerine işlem yapacağız. Tam ortadaki ilmeğimin bu defa 1, 2 ilmek altına inerek yeşil ipimle yine bir ilmek çıkarıyorum buradan. Ve öndeki 3 kremin üzerinden atlatıyorum bu ilmeğimi. Bu 3 ilmeğimi tekrar sol şişime alıp ilkini örüyorum. Tam ortadaki ilmeğime de kırmızı çiçeğimi başlatacağım. Şöyle. Kırmızı ipimin ucunu arkada bıraktım. Bu ilmeğimin etrafında kırmızı ipimi 2 kere dolandırıyorum ve kırmızımı arkada bıraktım. Sonrasında da bu kırmızı dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Bakın yanında yaprağımıza ait 2 ilmek daha var. İkisini de ördüm. Çiçek arasında bir ilmeğimiz vardı. Bir ilmeğimi örüyorum. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. Öndeki 5 ilmeği ortanca ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek tekrar yaprağımı yapıyorum hanımlar. Şöyle yeşil ipimle yine uzun ilmek çıkarttım. Öndeki 5 ilmeğin üzerinden yeşilimi atlatıyorum. İlk ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Tekrardan öndeki 3 ilmeğimin bakın tam ortanca 1, 2 ortanca ilmeğimin 2 ilmek altına inerek tekrar bir ilmek çıkartıyorum ve bu yeşil ilmeği öndeki 3 ilmeğin üzerinden atlattım. Yine bu 3 ilmeği sol şişime alıp ilkini örüyorum. Tam ortaya yine kırmızı ipim ile dolama çiçeğimi yapıyorum. Bakın kırmızı ipimi ortadaki ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. Bu ilmeğimi de düz ördüm. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi de düz ördükten sonra araya bir ilmek örüyorum. Aynı şekilde 3. ve 4. çiçeğimizi yapacağız hanımlar. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına indim. Yine yeşil ipimle uzun bir ilmek çıkarttım ve 5 ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Yeşilimi 5 ilmeğin üzerinden atlatıp ilmeklerimi sol şişime alıyorum ve ilkini krem ile ördüm. Tekrardan bu ortanca bakın öndeki 1 ve 2 ilmek. Bu ikinci ilmeğimin 2 ilmek altına inip yine yeşil ipimle bir ilmek çıkartıyorum. Öndeki 3 ilmeğin üzerinden bu ipimi atlatıp arkada bıraktım. İlmeklerimi sol şişime aldım. Yine bir ilmek daha ördüm. Tam orta ilmeğime kırmızı çiçeğimi yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi de ördüm. Yanında 2 ilmeğim var modelli. Bunu da örüyorum. Arada bir ilmeğim var. 4. ve sonuncu yaprağımızı yapacağız. Şu öndeki 5 ilmeğim tam ortanca ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inip yeşil ipimle buradan yine şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Hemen öndeki 5 ilmeğimi sağ şişime aldım ve yeşil ilmeğimi 5 ilmeğin üzerinden atlattım. İlmekleri sol şişime alıp ilk ilmeğimi örüyorum. Ardından bakın 1, 2, 3 ilmek üzerinden yapacağız. Ortadaki ilmeğimin 2 ilmek altına inip yine yeşil ipimle bir ilmek çıkartıyorum ve bu yeşil ipimi öndeki 3 ilmeğin üzerinden atlattım. İlmeklerimi yine sol çiçeğime alıp bir ilmek daha krem ördükten sonra sonuncu çiçeğimi de yapıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar ikinci çiçeklerimizi de bitirdik. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz.
Bu aşamada yeşil ipimi de sürükleyerek götüreceğim. Çünkü ön yüzde yeşil ile devam edeceğiz. Bakın bu şekilde. Yeşil ipim hemen şurada kalmıştı. Şöyle yeşilimi alıyorum. Kremin üzerinden atlatarak, yakınlaştırarak götürüyorum hanımlar. Ön yüze doğru yaklaşacak. Şöyle birkaç ilmek ördükten sonra yeşilimi kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum. Çok gerdirerek getirmeyelim. Patiğimiz gergin durmasın bu yeşil ipimizi. Tekrardan şöyle bir kere daha atlatayım. Evet, arka yüzde ilmeklerin tamamını krem ipimizle ördük. Yeşili de yaklaştırdık. Bu kırmızımı artık buradan kesebilirim hanımlar. Şöyle karışıklık yapmasını çektim ipimi. Yine hanımlar şöyle sıkılayarak arkaya gizleyeceğiz bunları bu şekilde. Yine düğümleyerek, sıkılayarak bu iplerimizin ucunu gizlememiz gerekiyor bu şekilde. Diğerini de aynı şekilde artık yaparsınız. Şimdi hanımlar ön yüzdeyiz. Artık yeşil ipimiz ile devam edeceğiz. Şöyle yeşil ipimi elime alıyorum. İlmeklerimizi bu aşamada tamamen yeşil ipimiz ile sıra sonuna kadar öreceğiz. Yeşilimi aldım elime. Bu aşamada artık kremi kullanmayacağım. Yeşil ile devam edeceğim. Bakın ilk iki ilmeğimi yeşilim ile ördükten hemen sonra krem ipimle, şimdilik işim kalmadığı için kremimi de kesiyorum. Sökülmesin diye de hemen kremimin ucunu şöyle yeşil ipime bağlıyorum. Hanımlar bu aşamada ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar bu şekilde yeşil ipimizle örelim. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi ters olarak örüp buraya gelelim. Ardından bilek ayrımını yapacağız. 2 sıra ördüm geldim. Hanımlar daha büyük yapmak isteyenler buraya bir 2 sıra daha örebilirler renkli ipleriyle. O şekilde patiğin boyutunu bir tık daha büyütebilirsiniz. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. İlmekleri 2 şişe eşit olarak paylaştırınca 14'er ilmek düşüyor. Önce sağ kenar, sonra da sol kenar olacak şekilde öreceğiz. Öncelikle ilk 14 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Şu 3, 4, 5, 6, 7, 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum, birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Bakın 2 ilmeği birbiriyle yer değiştirdim. İlk ilmeğimi ördüm. Bu bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirdik. Sebebi şu: burası daha sıkı ve sağlam oluyor. Ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi bu sol kenarı yapacağız hanımlar. Bu kenara, şu bölüme ben 7 ilmek haroşa ördüm. Bilek bölümüne örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşamı elde ediyorum. Şimdi bu sağ kenardaki 14 ilmeği öreceğiz. Sol kenardaki ilmeklerimiz 14 ilmeğimiz bekleyecek. Yedek şişiniz varsa ilmekler benim gibi şişte de bekleyebilir. Yoksa da şişiniz bir tığ yardımı ile ilmeklerin içinden ip geçirerek kaçmalarını önleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi geri döneceğim. Bu bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa. Bu ilk 7 ilmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Bakın buraya bir diş haroşa oluştu. Kalan ilmekleri de 7 ilmeği de arka yüzdeyim ters öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Baktığımız anda burada bir diş haroşamız oluştu. Kenardaki 7 ilmeğimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz. Sadece bilek bölümündeki 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Bakın haroşalarımı yine ön yüzdeyim düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde ters olarak örüyorum. Patiğimizin kenarını bu şekilde yaptım ben hanımlar. Baktığımız anda burada 2 diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin şu kenarına toplamda 14 diş, 14 sıra haroşa ördüm. Ve benim ölçülerime göre tam denk geldi. Bu aşamada ölçü alarak yapın hanımlar. Tekrar söylüyorum, ölçü alarak yapın. Sonra benim patiğim büyük oldu, yok diva patiğin ölçüleri tutmadı gibi bir yorumu kabul etmiyorum. Ayağınızı ölçeceksiniz. Şöyle ki bakın,
ayak parmağından itibaren bakın nasıl ölçü alınacağını da gösteriyorum. Bakın ayak parmağının ucundan itibaren patiğinizi şöyle tutacaksınız. Şu kenarını bakın. Şu topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Hani bu şekilde ölçü alarak yaparsanız büyüklük ya da küçüklük sorunu yaşamazsınız patiğinizde. Dediğim gibi ben buraya 14 diş haroşa yaptım. Tam geldi. Şimdi hep birlikte bu sağ kenarımızı kendi ölçülerimize göre tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte sol kenara başlayacağız. Evet hanımlar. Sağ kenarı tamamladım, geldim 14 sıra haroşamı ördüm ve ipimi, yeşil ipimi haroşalı tarafta değil de sağ tarafta bıraktım. Şimdi buradaki ilmeklerim kaçmasın diye tığ yardımı ile ilmeklerin içinden ip geçireceğim. Yedek şişiniz varsa şişiniz bekleyebilir hanımlar, hiç sorun değil. Ama ben tabanımızı örerken bu fazla şişler elime takılmasın diye şişlerimi çıkartıp böyle ilmeklerin içinden ip geçiriyorum. Tabanını örerken dediğim gibi daha pratik oluyor. Şuradan farklı renkli bir şöyle minik ip geçireceğim. Dediğim gibi maksat ilmekler kaçmasın. Sonrasında biz bu ilmeklerimizi patiğimizin topuğunu yaparken tekrardan şişimize takıp kullanacağız. Şuraya şöyle bir düğüm attım. Yeşil ipimin ucunu kenarda şöyle küçük bir miktar bırakıp kesiyorum. Şimdi sol kenara başlıyoruz. Bu bölümde de ipimi tam bu bilek bölümünden başlatarak ekleyeceğim. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da öyle yapacağız. Bilek bölümündeki 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra yine yeşil ipimin ucunu kendine bağlıyorum. Bu şekilde 7 haroşamı öreceğim. 3. Bakın düz örüyorum haroşalarımı. Hem ön hem arka yüzde düz örüyorum. Şöyle 5, 6, 7. Sol kenarda kalan 7 ilmeğimi de ön yüzde düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenardaki 7 ilmeğimi ters öreceğim. Sadece haroşalarımı düz öreceğim. 4, 5, 6, 7. Bakın son 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum haroşalarımı. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri döndüğümüz anda hanımlar burada yine bakın bir diş haroşamız oluştu. Ben bu kenara 14 diş haroşa yapmıştım. Yeniden sol kenara da aynı sayıda 14 diş haroşa yapacağım. Sizler de buraya kaç tane yaptıysanız diğer kenara da eşit sayıda yapmanız gerekiyor. Kenarları eşit olmalı. Şimdi hep birlikte bu sol kenarımızı da tamamlayalım gelelim. Sonra tabanımıza başlayacağız. Patiğimin sol kenarında tamamladım geldim. Yine ipimi haroşalı tarafta değil de bu sol tarafta bıraktım bu defa. Yine diğer tarafta olduğu gibi burada da ilmeklerimin içinden tığ yardımı ile ip geçireceğim. Şöyle tığımı taktım ilmeklerimin içine. Şöyle farklı renkli bir ipimi şöyle geçiriyorum. Dediğim gibi hanımlar bu ilmeklerimizi sonrasında topuk yapımında kullanacağız. İlmekler kaçmasın, maksat bu. Bu şekilde. Yeşil ipimin ucunu da kenarında minik bir miktar bırakıp kesiyorum. Bu şekilde üst bölümü tamamladık. Tabandan başlayarak, burundan başlayarak tabanımızı yapacağız hanımlar. Şimdi başlangıç ipimiz kalmıştı böyle bir minik miktar. Demiştim başlarken de tabanda kullanacağız bunu diye. Şimdi kullanma zamanı geldi. Yeşil ipimi buraya şöyle bağlıyorum. Biraz yamuk bir bağlama mı oldu? Neyse düğümüm sıkı. Şimdi hanımlar ön yüzde 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız. Bakın ipimin geldiği yer ilk başlangıç yeri, bakın şurası. İlmeğin iki kanadına birden tığım ile girerek şöyle ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Bakın sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. Bakın 2 ilmek oldu. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. 3. Şu 4. ilmeğim sırasıyla girerek 12 ilmek başladığım yerden 12 ilmek çıkarıyorum. Şöyle sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 8, 9, 10, 11 ve son kenar ilmek yerimiz şurası. Kenarlar biraz sıkı olduğu için tığımdan yardım alıyorum. Şu da 12. ilmeğim. 12 ilmek çıkarttık hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Bu bölümde de yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum.
Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Bu aşamada hem patiğimizin tabanı üst bölüme eklenecek hem de ilmek sayıları artacak. Artırma işlemini de şöyle yapacağız. Bakın buralarda V şeklinde şöyle kenar ilmek yerlerimiz var. İlk kenar ilmek yerimiz şurada, bakın kendini gösteriyor V şeklinde. İlmeğin iki kanadına birden girerek yeşil ipimle bir ilmek çıkarttım. Şimdi 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 13 ilmeğim oldu. Diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bu ilmek çıkartma işlemini ön yüzde yapacağız hanımlar. İlk ilmeğimizi bu sağ kenardan, ikinci ilmeğimizi de sol kenardan çıkaracağız. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi sol kenardan da ilmeğimi çıkaracağım. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan da ilmeğimi çıkartıyorum. 14 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum hanımlar. Ön yüzde ilmek çıkartma işlemi yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın sıradaki kenar ilmeklerim burada. Yeri belli. Buraya girerek bir adet ilmek çıkarttım. Şişimde 15 ilmeğim oldu şimdi de. Diğer ilmeklerimi de sıra sonuna kadar öreceğim. Ardından da sol kenardan ilmek çıkaracağım. Bakın buraya girip sıradaki kenar ilmek yerim hemen şurası. Buraya girerek yine bir ilmek çıkarttım. 16 ilmeğim oldu. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. Yine ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Aynı işleme devam ediyoruz. Yine sıradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmek çıkarttım. Burada 16 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 17 oldu. Şimdi diğer ilmeklerimi öreceğim. Sonra da sol kenardan bir adet ilmek çıkaracağım. Böylece şişimizde 18 ilmeğimiz olacak. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ve burada da sıradaki kenar ilmek yerine şöyle girerek bir ilmek daha çıkarttım. 18 oldu şimdi. Bakın 5 şiş patik burnu gibi hiçbir farkı yok hanımlar. Biz bu işleme şu yeşil kenar ilmek yerlerine kadar devam edeceğiz. Ta ki şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar. Zaten üst bölümünde 28 ilmek yapmıştık. Tabi burası da 28 ilmek olacak. Şimdi patiğimizin burun kısmını 28 ilmeğimiz olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm. Geldim ilk ilmeğimi sağdan, ikinci yani 28. sonuncu ilmeğimi de sol kenardan çıkarttım. Şimdi geri döneceğiz. Artık 28 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz hanımlar. Bunu da şöyle yapacağız, göstereceğim sizlere. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın arka yüzdeyim. İlmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Hanımlar, son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. Bakın kesim yaptıktan sonra 27 ilmek kaldı. Öne dönüyorum. Şimdi sıradaki kenar ilmeklerinden ilmek çıkaracağım. Tekrar 28 ilmeğim olacak. Bu aşamada bakın krem ipimle ilmek çıkaracağım. Çünkü kremli bölümün tabanına gelen yeri de yine krem ipim ile yaptım. Dilerseniz renkli iple de devam edebilirsiniz. Hemen bakın sıradaki kenar ilmek yerim krem. Buraya giriyorum, şöyle krem ipimle ilmek çıkarttım. Burada hanımlar böylece yeniden 28 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde. Hemen krem ipimin ucunu şöyle yeşilime bağlayacağım. Bu orta kısımda krem ipimizi kullanacağız. İdareten yeşilimi de kesiyorum. Hatta kesmesek de olurdu. Diğer arka bölümü yaparken bu bölümü aynı yeşili kullanabilirdik. Fakat kesmiş bulundum. Geçmiş olsun. Şimdi diğer ilmeklerimi krem ipimle düz öreceğim. Örerken de şu iplerimin ucunu gizleyerek götüreyim. Bir de sonradan bunları gizlemekle uğraşmayalım. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz öreceğim. Hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Son 2 ilmeğimi keseceğim. Bu bölümde eğer ki ön yüzdeysek son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapacağız. Arka yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi tersten kesim yapacağız. Ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmekler çıkaracağız. Böylece 28 ilmek üzerinden tabanımız örülmüş olacak. Bakın son 2 ilmeğim. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi düzden kesim yapıyorum ve sıradaki krem kenar ilmek yerine girip
ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum yine. Arka yüzdeyim. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar devam edeceğim. Son 2 ilmeğimi arka yüzde olduğum için tersten keseceğim. Normal ters örgü olduğu için buraları hızlıca örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Tersten son 2 ilmeğimi kesiyorum. İlmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyorduk. Şimdi döndüm, ön yüzdeyim ve sıradaki kenar ilmek yerim burası. Buraya girerek şöyle bir ilmek çıkarttım. Şimdi yeniden ön yüzdeyim. Bu defa ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı yine. İkisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerinden yine ilmek çıkartıyorum. Hanımlar, gördüğünüz gibi 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanı bu şekilde devam edecek. Hanımlar, bu bölümde bakın krem kenar ilmek yerlerine kadar, yani şuralara kadar krem ipimle devam edeceğim. Yeşilli bölümde yine yeşil ipimi ekleyeceğim. Bu ilk başta eklediğimiz gibi aynı şekilde ekleyeceğiz. Devamında gelenleri de yeşil ile öreceğim. Biz bu işlemi hanımlar son kenar ilmek yerlerine kadar, buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. 28 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerimize kadar patiğimizin taban kısmını bu şekilde tamamlayalım, gelelim. Ardından topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arkasını son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm geldim. İlk ilmeği sağdan, ikinciyi de soldan çıkartmıştık. En son bakın buradaki ipe takılı ilmeklerime kadar geldim. Şimdi bu ilmeklerimi şöyle daha ipim içindeyken şişime takacağım. İpimi çekip böyle de takabilirdim fakat ilmeklerim kaçmasın diye garanti altına almak için böyle takıyorum. Sonuncu ilmeği de taktım. İpimi çekiyorum artık. Burada kesmiş olduğumuz yeşil ipimizin ucu vardı. Ana ipime bağlıyorum. 2 tane düğüm attım. Sonradan açılma sökülme olmasın diye. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeyeceğiz. Bu kenardaki 14 ilmeğimizi de yine bakın ön yüzdeyiz. Düz olarak öreceğiz. İpimin ucunda gizleyerek örüyorum. Son 7 ilmeğim kaldı. Bunu da yine haroşa olarak örüyorum. Geri döndüm. Arka yüzdeyim hanımlar. Yine kenardaki 7 haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Şu ikinci haroşam 3, 4, 5, 6, 7. Devamında gelen ilmeklerimi de sıra sonuna kadar ters öreceğim. Bu şekilde. Hepsini ters öreceğim. Tabanımızda 28 ilmek vardı. Sağ ve sol kenarımızda da 14'er ilmeğimiz vardı. Bütün ilmekler tek şişte toplanınca 56 ilmeğimiz olacak. Şimdi diğer kenardaki ipe takılı olan ilmeklerimi de şişime alacağım. Onları da öreceğim. Böylece ilmeklerin hepsi bir şişte toplanacak. Buradaki sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi ipe takılı olan 14 ilmeğimi şişime alacağım. Şöyle açıyorum burayı. Bu şekilde. Hepsini sırayla şişime aktaracağım. Ardından bu ilmeklerimi de öreceğim. Şöyle ipimi hemen çekiyorum. İpimin ucunu kendisine bu şekilde bağlıyorum. Yine bakın ters örmeye devam edeceğim hanımlar. Arka yüzdeyim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa, onları düz öreceğim. Son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Şöyle baktığımız anda bu aşamada topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Yeri belli olsun diye şu aradan şu ipimizi hemen bir geçireceğim. Sırf yeri belli olsun diye şöyle ip geçirdim. Buraya 24 ilmek ayırdık. Şimdi topuk yapacağız hanımlar. Topuk bölümünde yine haroşalarımız haroşa olarak örülüyor. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum.
Ardından ön yüzdeyim. Düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim ilmeklerimi. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu ipimin ucu vardı, onu da gizleyerek götüreyim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda bakın ayırdığımız yerden itibaren buraya 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, bitecek ve topuğumuz böylece oluşacak. Yapacağımız işlem şimdi şu. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Bakın arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğimi haroşa olduğu için düz öreceğim. Son 7 ilmeğime geldim. Haroşalı bunlar. Düz olarak örüyorum. Tekrardan geri dönüyorum. Ön yüzdeyim hanımlar. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şurada 23. ilmeğim. 24.'ye gelince şu öndeki ikisini alıyorum. Kesiyorum. İkinci kesimimi yaptım. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. 1 ilmek eksildi. Tekrardan kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği örüp 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Patiğimin topuğunu ördüm geldim. Bakın işaretleyerek kadar artık bu ipimi çekiyorum. İlk başta bu sola 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinciyi ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Bunu da söyleyeyim hanımlar. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. İlmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı hanımlar. Onları da yine sırasıyla tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Şimdi üçünü birden topluyorum ve buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum artık. Patiğimiz bitti. Topuğumuza bakacağız ama öncesinde şu ipimizi bir güzel gizleyelim. Şöyle düğümleyerek arkaya sıkacağım. Gizleyelim. Bakabiliriz topuğumuza. Bakın 5 şiş patik topuğundan hiçbir farkı yok. Çok güzel, muntazam oldu. Şimdi hemen patiğimizi bir de manken ayağıma giydirip sizlere göstermek istiyorum. Tıpatıp 5 şiş görünümünde harika bir patik oldu hanımlar. Gerçekten güzel oldu. Umarım denersiniz, yaparsınız. Dediğim gibi ayağınızı ölçerek yaparsanız hiçbir sorun olmayacaktır. Her videomda söylüyorum. Belki sıkıldınız ama yine uyarıyorum. Bakın. Patiğimi ayağıma giydirdim. Esneklik payını da şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde. Patiğimizin tabanı, kenarlarımız çok şık, çok güzel oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel ve şık bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.